mutlu başlayan bir aşk hikayesi ve ardından bir anda ortadan kaybolan genç bir kadın. Rajas Havari yani Rocky, kocası Manish ile çıktığı tatilde bir anda kayıplara karıştı. Telefonu günlerce çevrim içi göründü, mesajları okundu ama tek bir cevap dahi gelmedi. Rocky aslında hayatını çoktan kaybetmişti. Bu sıradan bir kayıp vakası değil, bu gizli aşklar, yasak ilişkiler, şantajlar ve profesyonelce planlanmış bir cinayetin öyküsü. Eğer hazırsanız gelin Hindistan'ın ve belki de dünyanın en karanlık ve en karmaşık dedektif vakasını yakından inceleyelim. Dostlar, videoyu kısaca bölüyorum. Benzer videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. Zira analizlerden gördüğüm kadarıyla izleyenlerin neredeyse %90'ı abone olmadan izliyor. Bu nedenle abone olmayı ihmal etmeyin. O halde gelin devam edelim. 2018 yılının yaz ayları. Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Gaya şehrinde yaşayan genç bir çift hayata umutla bakıyordu. Manish Singh disiplinli ve saygın bir askerdi. Ülkesine hizmet etmenin onurunu taşıyor, görev bilinciyle yaşayan biriydi. Eşi Rocky ise eğitimli, bağımsız ruhlu ve modern bir kadındı. Onların hikayesi bir aşk evliliğiyle başlamıştı. Ancak bu evlilik görünürde mutlu olsa da ilerleyen günlerde büyük bir trajediye sürüklenecekti. Manish ve Rocky Şubat 2018'de yasal olarak evlenmiş, ardından Rocky gelin olarak Manish ailesinin evine taşınmıştı. Aile içindeki ilk günlerde her şey yolunda görünüyordu. Manish'in ailesi Rocky'yi bağırlarına basmış, onu gelinleri olarak kabul etmişti. Ancak Rocky'nin ailesi bu evliliğe baştan beri karşı çıkmıştı. Kızlarını Manish'le evlendirmemek için uzun süre uğraşmışlardı. Buna rağmen gençler kalplerinin sesini dinleyerek evlenmişlerdi. Manish askeri görevinden dolayı sık sık evden uzak kalıyordu. Evliliklerinin ilk aylarında da bu nedenle Rocky sık sık yalnız kalıyor. Eşinin yokluğunu derinden hissediyordu. Yine de Manish fırsat buldukça evine dönüyor, sevgisini ve ilgisini göstermek için çabalıyordu. İşte bu dönüşlerden birinde genç çift günlük rutinlerinden uzaklaşıp biraz nefes almak için tatil yapmaya karar verdi. Rocky hayalini kurduğu bir isteğini dile getirdi: Nepal'e gitmek. Bu fikir Manish'in de hoşuna gitmişti. Böylece çift kısa bir tatil için hazırlıklara başladı. Plan basitti: Nepal'in doğal güzelliklerini görmek, birkaç gün turist gibi dolaşmak ve ardından eve dönmek. 1 Haziran 2018 sabahı valizlerini toplayan çift uçağa binerek Hindistan'dan Nepal'e doğru yola çıktı. Nepal'e vardıklarında onları farklı bir dünya karşıladı. Sokaklarda renkler, insanların telaşı ve manastırlardan yükselen dualar. 2 gün boyunca turistik yerleri gezdiler, fotoğraflar çektiler, birlikte vakit geçirdiler. Rocky'nin gözlerinde yeniden bir ışık belirmişti. Bu tatil onların evliliklerindeki küçük pürüzleri giderecek, anılarını güçlendirecekti. Fakat 3 Haziran 2018 günü geldiğinde Manish planladıkları dönüşü hatırlattı. Çünkü askeri görev onu yeniden çağırıyordu. Ancak Rocky Nepal'in cazibesine kapılmıştı, dönmek istemiyordu. Daha fazla kalmak, özgürce dolaşmak ve bu küçük tatilin keyfini uzatmak istiyordu. Manish önce biraz ikna etmeye çalıştı fakat Rocky kararlıydı. Sonunda Manish eşinin isteğine boyun eğdi. "Sen kal, ben dönmek zorundayım," dedi. O an hayatlarının gidişatını değiştirecek bir kırılma noktasıydı aslında. Manish 3 Haziran tarihinde tek başına uçağa bindi ve Hindistan'a geri döndü. Rocky ise Nepal'de kaldı. O güne kadar ikisinin de aklından en ufak bir şüphe bile geçmemişti. Manish eşine güveniyordu. Rocky de daha önce tek başına seyahatler yapmış, kendi ayakları üzerinde durabileceğini kanıtlamıştı. İşte bu yüzden genç adam eşini Nepal'de yalnız bırakırken herhangi bir kötü ihtimali düşünmemişti. Fakat bu ayrılış gerçekte bir başlangıçtı. Sessiz ve görünmez bir şekilde ilerleyen bir felaketin başlangıcı. Çünkü Rocky Nepal'de yalnız değildi. Onun geçmişinden gelen gölgeler çoktan harekete geçmişti. Dışarıdan bakıldığında Rocky ve Manish'in evliliği umut dolu görünüyordu. Ancak bu evliliğin altında kimsenin fark etmediği karanlık bir geçmiş yatıyordu. Çünkü Rocky'nin hayatında Manish'ten önce çok daha karmaşık ve saklı bir hikaye vardı. Ve bu hikayenin başrolünde Dr. D.P. Singh adında evli bir adam bulunuyordu. Rocky'nin babası Hariram, emekli bir elektrik idaresi görevlisiydi. Sağlığı zaman zaman bozuluyor, tedavi için hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. İşte bu hastalıklardan birinde kader Rocky'yi Dr. Singh'le tanıştırdı. Dr. Singh, Gorakhpur'daki Aryan Hastanesi'nin sahibiydi. İlk başta bir doktor hasta yakını ilişkisi olarak başlayan tanışıklık kısa sürede daha farklı bir boyuta taşındı. Singh genç ve güzel Rocky'ye ilk görüşte ilgi duymuştu. Asıl sorun şuydu: Dr. Singh evliydi. Karısı Usha'dan bu gerçeği gizliyor. Rocky'ye ise kendisini yalnız bir adam gibi gösteriyordu. Rocky o yıllarda genç ve saf bir kadındı. Doktorun ilgisini samimiyetle kabul etmiş, hatta zamanla ona
ona güvenmeye başlamıştı. İkili sık sık görüşmeye başladı. Rocky farkında olmadan bir aşk çıkmazının içine düşüyordu. Fakat gerçek saklanacak gibi değildi. Zamanla Rocky doktorun aslında evli olduğunu öğrendi. Bu bilgi onun için büyük bir darbe oldu. Kalbi kırılmış, ihanete uğramıştı. Bu yüzden her şeyi geride bırakıp uzaklaşmaya karar verdi. Eğitimine odaklanmak için Lucknow'a taşındı ve orada öğretmenlik için gerekli eğitimleri aldı. Doktor Singh'den uzak durmak istiyordu ama Doktor Singh pes etmiyordu. Onu defalarca aradı, eşinden koştu, ikna etmeye çalıştı. Rocky sonunda yumuşadı. 2011'de ailelerinden gizli bir şekilde Gond şehrinde bir tapınakta evlendiler. Bu evlilikten hiç kimsenin haberi yoktu. Singh hala evliydi ama bir yandan da Rocky'yi ikinci hayatı gibi sürdürmek istiyordu. Bu gizli evlilik Rocky'nin ailesine çok geçmeden yansıdı. Onlar bu durumu duyunca adeta yıkıldılar. Babası Hariram kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ailesi Rocky'ye sırt çevirdi. O günden sonra Rocky yalnızca doktorun desteğine bağımlı kaldı. Bunun üzerine Doktor Singh ona bir daire satın aldı ve Rocky burada yaşamaya başladı. Ama bu ilişki sandığı kadar mutlu değildi. Singh'in asıl ailesi de gerçeği öğrenmişti. Eşi Usha, kocasının bu ilişkisini öğrendiğinde öfkelendi. Hatta resmi olarak şikayete dahi bulundu. Evliliğini bitirme noktasına geldi. Singh itibarını korumak için Rocky'den uzaklaşmaya çalıştı ama Rocky bu sefer geri çekilmedi. Onun sevgisinden çok daha fazlasını istiyordu. Hayatında kalıcı bir yer, güven ve çocuk. Bir dönem Rocky Singh'den hamile kaldı ancak doğum sırasında trajik bir komplikasyon yaşandı. Dünyaya gelen kız bebek hayatta kalamadı. Bu kayıp Rocky için tarifsiz bir acı oldu. Singh içinse farklı bir dönüm noktasıydı. Çünkü Rocky'ye olan ilgisi artık tutkuyla değil, sorunlara dönüşmeye başlamıştı. Yıllar geçtikçe Rocky Singh üzerine baskısını arttırdı. Onu tehdit etmeye, fotoğrafları ve belgeleri kullanarak şantaj yapmaya başladı. Singh'in hastanesi ve itibarı bu tehditlerden büyük zarar gördü. Rocky yalnızca para istemiyordu. Aynı zamanda Singh'in ona bıraktığı evin de tapusunu kendi adına geçirmek istiyordu. Singh ise bu isteği asla kabul etmedi. Bu gerilim giderek büyüdü. Rocky'nin açtığı davalar, şikayetler, ardından geri çektiği suçlamalar derken Singh'in üzerindeki baskı katlanılmaz bir boyuta ulaştı. Bir noktadan sonra doktor için Rocky sadece bir sevgili değil, aynı zamanda bir tehdit haline gelmişti. İşte Rocky, geçmişte yaşadığı bu gölgeli ilişkiden kaçmak için Manish ile evlenmişti. Manish ona yeni bir hayat, temiz bir sayfa sunmuştu fakat ne yazık ki geçmişin zincirleri kolay kolay kopmuyordu. Rocky Doktor Singh'le bağını asla tamamen bitirmemişti. Onu hala arıyor, hala baskı yapıyor ve hala hayatının içinde tutuyordu. Bu gizli ve çelişkili geçmiş Nepal'deki tatilin ardından yaşanacak felaketin gerçek sebebiydi. Manish'in bilmediği sırlar Rocky'nin hayatına gölge düşürmüş. Doktor Singh'in zihninde ise ölümcül bir plan filizlenmeye başlamıştı. Manish Singh 3 Haziran 2018'de tek başına Hindistan'a döndüğünde aklında en ufak bir kuşku yoktu. Eşi Rocky Nepal'de kalmak istemişti. O da eşine güvenerek birkaç gün daha kalır sonra döner diyerek düşünmüştü. Ama o güven çok kısa sürede yerini tarifsiz bir endişeye bırakacaktı. Manish Hindistan'a döndüğü gün akşam Rocky ile telefonda konuştu. Sesinde hiçbir tuhaflık yoktu. 4 Haziran'da yine konuştular. Ardından 5 Haziran gündüz saatlerinde bir kez daha her şey sıradandı. Ancak 5 Haziran akşamı Manish eşini aradığımda telefon çaldı, kendi kendine kapandı. Rocky açmamıştı. Manish önce bunu önemsemedi. Belki yorulmuştu, belki dışarıdaydı. Ama ertesi gün 6 Haziran'da yine aradığında aynı şey oldu. Bu sefer işin rengi değişmişti. Bir süre sonra fark etti ki Rocky WhatsApp'ta çevrim içiydi. Yani telefon açıktı. İnternete bağlıydı. Hemen WhatsApp üzerinden aradı. Mesajlar attı ama Rocky ne aramalara cevap verdi ne de mesajlara. İşte o an Manish'in içini tarifsiz bir huzursuzluk kapladı. Günler ilerledikçe Rocky'nin tavırları daha da tuhaflaştı. Telefon hep açıktı, hatta WhatsApp gruplarında mesajları okuduğu bile görülüyordu. Ancak tek bir cevap vermiyor. Ne eşine ne de kardeşine tek bir kelime etmiyordu. Manish'in içine kurt düşmüştü. Bir sorun mu var? Başına bir şey mi geldi yoksa benden mi uzaklaşmak istiyor diye düşünmeye başladı. Rocky'nin geçmişteki bağımsız kişiliğini biliyordu ama bu kadar kopukluk, bu kadar kasıtlı bir sessizlik hiç normal değildi. Endişesini Rocky'nin kardeşi Amar ile paylaştı. Amar önce inanmadı ama kendisi de defalarca aradı, mesajlar attı. Ona da cevap vermedi. Rocky adeta herkese susmuştu. Bu durum artık yalnızca bir ulaşamama meselesi değildi. Bilinçli bir tercihti. Aile içinde fısıltılar başladı. Ama eniştesine güvenmiyordu. Ona göre bu sessizliğin ardında Manish vardı. Belki kavga etmişlerdi, belki Rocky'yi zorla alıkoyuyordu. Bu şüpheyle birlikte 24 Haziran 2018'de Garakapur'daki polis karakoluna giderek Manish hakkında kaçırma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bu noktada gerilimin yönü
tamamen değişti. Rocky'nin kayboluşu yalnızca bir aile meselesi olmaktan çıkmış, resmi bir polis soruşturmasına dönüşmüştü. Tarihler 4 Temmuz 2018 yılını gösterdiğinde Manish hakkında Hindistan Ceza Kanunu 366. maddesi yani kaçırma ve 506. maddesi yani tehdit kapsamında dava açıldı. Bir yanda eşini kaybetmenin acısıyla yıkılan Manish vardı, diğer yanda onu suçlayan Rocky'nin ailesi. Bu tam anlamıyla bir kaos ortamıydı. Polis Manish'i gözaltına aldı. Günlerce sorguladı ama deliller onun suçsuzluğunu işaret ediyordu. Telefon kayıtları, Nepal'e gidip Rocky'yi arayış çabaları, otel kayıtları. Hepsi Manish'in samimi olduğunu gösteriyordu. Bu yüzden sonunda serbest bırakıldı. Ama asıl soru hala oradaydı. Rocky neredeydi? Günler geçti. Rocky'nin telefonu hala açıktı. Ama o hep sessizdi. 4 Ekim 2018 gecesi saatler 23.30'u gösterdiğinde WhatsApp'ta son kez çevrim içi göründü. Ardından sonsuz bir karanlık, bir daha asla aktif olmadı. Bu sırada olayın boyutu daha da karmaşık bir hale geldi. Çünkü iş artık sadece Hindistan sınırları içerisinde değildi. Rocky Nepal'de kaybolmuştu. Dolayısıyla dosya Nepal'de özel bir polis timi olan STF'e devredildi. Bu birim terörle mücadele eden organize suçlara kadar en zorlu dosyalara bakıyordu. Artık Rocky'nin kayboluşu da onların elindeydi. Ve işte tam bu sırada Nepal'den gelen bir haber her şeyi alt üst edecekti. Nepal'in Pokhara şehrine bağlı Sarangot bölgesi. 8 Haziran 2018 sabahı. Bölge halkı kayalıkların eteklerinde bir kadın cesedi buldu. Haber kısa sürede Nepal polisine ulaştı. Olay yerine gelen ekipler kadının cansız bedenini incelediklerinde vahim bir tabloyla karşılaştılar. Vücudu darmadağın olmuştu. Birçok kemiği kırılmış, iç kanama geçirmişti. Yanında kimlik, çanta, telefon ya da herhangi bir kişisel eşya bulunmuyordu. Adeta kimliği silinmiş bir yabancı gibi orada yatıyordu. Bulunan bu ceset hızla otopsiye gönderildi. Raporda ölüm nedeni çoklu kırıklar ve iç kanama olarak geçti. Ayrıca alkol almış olduğu tespit edildi. Polis ilk etapta bunun kazara düşme olabileceğini düşündü. Sarhoş bir turist belki dengesini kaybetmiş ve uçurumdan yuvarlanmıştı. Ama ortada büyük bir sorun vardı. Kadının kim olduğunu öğrenmek imkansızdı. Nepal polisi çevredeki karakollara bilgi verdi ve bölgedeki bütün kayıp başvurularını kontrol etti. Fakat hiçbir eşleşme yoktu. Bu yüzden ceset yakılmadan önce tüm fotoğrafları, raporları ve kayıtları arşive kaldırdılar. Aylar geçti, kimse çıkıp bu bizim yakınımız demedi. Sonunda polis dini ritüelleri uygulayıp kadını yakmak zorunda kaldı. Daha doğrusu kadının cesedini. Fakat kaderin cilvesine bakın ki o cesedin gerçek kimliği çok uzakta. Hindistan'da gün gün aranıyordu. Aradan aylar geçtikten sonra Ekim 2018'de STF'e Nepal'den bir dosya ulaştı. İçinde Sarangot'ta bulunan kimliksiz kadının fotoğrafları vardı. Dosyayı alan memur fotoğraflara şöyle bir baktı ve dona kaldı çünkü o yüzü tanıyordu. O kadın Rocky'di. İşte bu tespit soruşturmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Eğer Rocky gerçekten 8 Haziran'da ölmüşse o halde en büyük soru şuydu. Ekim ayına kadar aktif görünen telefonunu kim kullanıyordu? Telefon gizemi davayı sıradan bir kayıp bankasından çıkarıp tam anlamıyla bir cinayet komplosuna dönüştürdü. Çünkü mantık oldukça basitti. Bir hırsız telefonu çaldığında kendi hesabını açar, eski sahibinin sosyal medya hesaplarını silerdi. Ama Rocky'nin telefonu farklıydı. WhatsApp'tan Facebook'a kadar tüm hesapları aktif tutulmuştu. Hatta çevrim içi görünüyor ama kimseye cevap vermiyordu. Bu durum tek bir ihtimale işaret ediyordu. Birileri bilinçli olarak Rocky'nin öldüğünü gizlemek istiyordu. Telefon onun hala hayatta olduğu izlenimini yaratmak için kullanılıyordu. STF bu noktada dosyayı tamamen devraldı. Nepal hükümetinden izin alarak hem Rocky'nin hem de Manish'in telefon sinyallerini takip ettiler. Manish'in 1 ila 3 Haziran arası Nepal'de olduğu, 3 Haziran'da Hindistan'a döndüğü teyit edildi. Rocky'nin ise 4 Haziran'dan sonra farklı bir konuma geçtiği görüldü. Pokhara, David şelalesi civarları. Dahası Rocky'nin 2 Haziran'da Hindistan'dan bir numarayla konuştuğu ortaya çıktı. O numara Dr. Singh'e aitti. İşte bu noktada soruşturmanın yönü tamamen değişti. Çünkü yıllar önce Rocky'nin hayatına giren bu doktorun hala onunla iletişimde olduğu anlaşıldı. Üstelik Dr. Singh'in sinyal kayıtları da 4 Haziran'da Nepal'de görünüyordu. Bu tesadüf olamazdı. Araştırma derinleştikçe doktorun Nepal'e kendi telefonuyla girmediği, bunun yerine bir Nepal SIM kartı aldığı ortaya çıktı. Yani planlı hareket ediyordu. Singh yalnız değildi. Yanında şoförü Pramod ve hastanesindeki çalışanlardan biri olan Desk vardı. Üçü birlikte Nepal'e girmişti. Araç giriş kayıtlarında da isimler net bir şekilde yazıyordu. STF doktoru sorguya aldığında önce her şeyi inkar etti. Ben Nepal'e gitmedim dedi. Ama şoför ve hastane çalışanı ayrı ayrı sorguya çekildiğinde taşlar birer birer yerine oturmaya başladı. İtiraflar geldi. Hepsi doktorla birlikte Nepal'e gittiklerini kabul etti. Böylece karanlık
karanlık senaryo yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyordu. Rocky'nin ani kayboluşu, garip telefon hareketleri ve Sarangot'ta bulunan sahipsiz ceset hepsi aynı noktada birleşiyordu. Bu noktada bir başka soru gündeme geldi. Doktor Rocky'yi neden öldürmek istemişti? İşte cevap geçmişin gölgelerinde saklıydı. Singh'in hayatı Rocky yüzünden defalarca sarsılmış, hastanesi zarar görmüş, ailesi parçalanmıştı. Rocky'nin bitmek bilmeyen baskıları ve şantajları doktoru köşeye sıkıştırmıştı. Bu yüzden cinayet onun gözünde tek çözüm haline gelmişti. STF'in elindeki deliller her geçen gün artıyordu. Ama en çarpıcı olanı doktorun yanında götürdüğü şoför ve çalışanların anlattıklarıydı. Onların ifadeleri Rocky'nin son anlarını bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Soruşturma derinleştikçe karanlık gerçekler birer birer ortaya çıkıyordu. Doktor Singh yıllarca sakladığı ikili hayatın ağırlığını taşıyamaz hale gelmişti. Bir yanda resmi eşi Usha, diğer yanda yıllardır gizli ilişkisini sürdürdüğü Rocky. Artık Rocky sadece eski bir sevgili değildi. Singh için ciddi bir tehdit haline gelmişti. Rocky geçmişte doktorun hayatını defalarca alt üst etmişti. Ona dava açmış, şantaj yapmış, ailesinin gözünde rezil etmiş, hastanesinin itibarını yerle bir etmişti. Singh defalarca ondan uzaklaşmak istemişti. Ama Rocky asla pes etmemişti. Telefonlarla, mesajlarla, tehditlerle geri dönmüş. Sonunda da evlendiği halde Manish'in hayatına gölge gibi sızmaya devam etmişti. Tüm bunların üzerine Nepal'den gelen bir telefon her şeyi tetikledi. 2 Haziran 2018'de Rocky Doktor Singh'i arayıp Nepal'dayım, Pokhara'dayım, gel görüşelim dedi. İşte bu doktor için bir fırsat anıydı. Singh uzun süredir aklında taşıdığı ölüm fikrini gerçeğe dönüştürmeye karar vermişti. Yanına en sadık 2 adamını aldı. Şoförü Pramod ve hastane çalışanı Desk. Onlara küçük bir servet vaat etti. Maaşlarına zam yapacak, ayrıca ekstra para verecekti. Karşılığında istediği tek şey ise Rocky'nin hayattan silinmesine yardım etmeleriydi. Plan basitti ama şeytaniydi. Nepal'e gidecekler, Rocky'yi bulacaklar, önce güvenini kazanacaklar, ardından onu sessizce ortadan kaldıracaklardı. 4 Haziran'da üçlü bir Scorpio marka araçta sınırı geçti. Giriş kayıtlarında isimleri açıkça yazılıyordu. Singh işi sıkı tutmuştu. Nepal'den yerel bir sim kart almış, izini gizlemek için kendi hattını kullanmamıştı. Pokhara kentine vardıklarında Rocky ile buluştular. İlk günler hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Hatta turistik gezilere bile çıktılar. Rocky doktorun eski günlerdeki ilgisini gördüğünde içten içe sevilmişti. Oysa yanında olan adam çoktan onun ölüm fermanını imzalamıştı. Singh bilerek güvenlik kamerası olmayan bir otel seçmişti. Orada kalmaya başladılar. 5 Haziran akşamı geldiğinde asıl plan devreye sokuldu. Singh, Rocky'ye birlikte içelim teklifinde bulundu. İçkisine güçlü bir uyuşturucu karıştırmıştı. Rocky o gece farkında olmadan zehri içti. Birkaç saat sonra sersemleşmiş haldeydi. Ayakta bile zor duruyordu. İşte o an doktor ve adamları onu Sarangot'ta bulunan yüksek bir tepeden aşağı attılar. Genç kadın çığlık dahi atamadan karanlığa gömüldü. Bedeninin kayalara çarpışı ölümün kesin imzasıydı. Rocky orada sessizce can verirken Singh ve adamları yanlarında getirdikleri tüm kimlikleri, belgeleri ve eşyaları yok ettiler. Telefonunu ise öldürmenin değil, gizlenmenin bir aracı olarak kullandılar. Çünkü Rocky'nin hala hayatta olduğu izlenimini yaratmak istiyorlardı. Telefonu Hindistan'ın farklı bölgelerine götürdüler. WhatsApp'ını, Facebook'unu çevrimiçi tutarak gerçeği gizlediler. Bu sayede hem ailesini hem de polisi aylarca yanılttılar. Aralık 2018'de STF doktoru, şoförü ve çalışanını aynı anda sorguya çekti. Singh inkar etmeye devam etti ama şoför, Pramod ve çalışanı buna dayanamadı. İtiraf etti. Hepsi birden aynı noktaya çıktı. Belki 5 Haziran gecesi Sarangot'ta öldürülmüştü. Polis onların üzerinden birçok delil elde etti. Rocky'ye ait kimlik kartları, telefonlar, Nepal sim kartları ve seyahatte kullanılan araç ele geçirildi. Tüm bu kanıtlar cinayetin planlı ve soğukkanlı bir şekilde işlendiğini ortaya koyuyordu. Singh'in bir zamanlar aşk dediği ilişki sonunda nefret ve korkuya dönüşmüştü. Rocky'nin hayatı ise bir uçurumun dibinde son bulmuştu. 5 Haziran 2018 gecesi işlenen cinayet Aralık ayında şüphelilerin itiraflarıyla çözülmüş gibi görünse de gerçek adaletin tecelli etmesi o kadar da kolay olmadı. Çünkü iş artık sadece bir cinayet dosyası değil, uluslararası boyutları olan bürokratik engellerle dolu karmaşık bir dava haline gelmişti. 21 Aralık 2018'de STF ve Gorakhpur polisi operasyon düzenledi. Doktor Singh ve yanındaki adamları gözaltına alındı. Tabii elbette tutuklanmış olmalarına rağmen doktor tüm bu iddiaları reddediyordu. Doktor Singh
Singh kısa sürede avukatları aracılığıyla Gorakhpur Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme delillerin geçerli olduğunu dikkate alarak başvuruyu reddetti. Singh pes etmedi. Bir üst merci olan Allahabad Yüksek Mahkemesi'ne gitti ve şaşırtıcı bir şekilde 20 Mayıs 2019'da delillere rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer iki sanık, yani şoför ve çalışan, hala hapisteler. Onlar için aynı esneklik gösterilmedi. Yani anlayacağınız cinayeti planlayan, cinayeti gerçekleştiren, soğukkanlılıkla adım atan doktor hala serbest, ona yardım edenler ise tutuklu. Bugüne gelindiğinde 2025 itibariyle dava hala sonuçlanmış değil. Doktor Singh serbestçe hayatını sürdürürken şoförü ve çalışanı hapiste yıllardır bekliyor. Mahkeme süreci ise Nepal'den gelecek resmi raporlara kilitlenmiş durumda. Bu dava aslında Güney Asya'daki adalet sistemlerinin çarpıcı bir örneği haline geldi. Bir yanda delillerle dolu bir cinayet dosyası, diğer yanda sınır ötesi bürokrasi. Sonuçta kazanan belirsizlik, kaybeden ise adalet oldu. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.